Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Din Djarin'i yenebilecek 10 Star Wars karakterini sizler için derlediğim bir video ile karşınızdayım. Videoya geçmeden önce destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bildiğiniz gibi Mandalorian projesi yönetmen George Lucas'ın bilim kurgu galaksisini yeni bir bakış açısıyla keşfeden yepyeni bir Star Wars hikayesiydi. Baş kahraman Din Djarin kader tarafından seçilmiş bir Jedi değil, zırhlı bir Mandalorian olarak yolu takip eden yetenekli bir savaşçı ve pilottu kendisi. Din Djarin tüylü bir gergedan canavardan Moff Gideon'a ve korsan kaptan Gorian Shard'a kadar pek çok güçlü düşmanla karşılaşmış ve bunun sonucunda galip ayrılmıştı. Ancak bazı Star Wars düşmanları var ki onun bile başa çıkamayacağı kadar ölümcül. Gelin o zaman bu 10 Star Wars karakterine yakından bakalım. Korkunç Cyborg General Grievous klon savaşları sırasında Konfederasyon'un droid ordusunun başına getirildi. Ancak o sıradan bir general değildi. Grievous sık sık bizzat savaşır, Jedi'ları öldürmekten ve ışın kılıçlarını savaş ganimeti olarak almaktan oldukça zevk alırdı. Gücün kendisini kullanmasa bile General Grievous tüm ışın kılıcı dövüş stillerinde iyi eğitimli ve herhangi bir Jedi veya Sith Lord'unun aksine aynı anda 4 ışın kılıcını kullanabilmekte. Bu sert ve hızlı hareket eden mekanik vücuduyla birleştiğinde onu dinin patlayıcıları ve alev silahlarıyla başa çıkamayacağı kadar zorlu hale getirecektir. Serenolu Count Dooku hayal kırıklığına uğradığı Jedi düzenini terk ederek gücün karanlık tarafına katıldığında Darth Tyrannus adını aldı. Karanlık taraf Anakin Skywalker'ı uzaktan yakıp kül etmek için kullandığı Sith yıldırımı gibi etkileyici yetenekleriyle onu çok daha güçlü kıldı. Count Dooku aynı zamanda kılıç ustasıdır ve ışın kılıcı savaşında neredeyse tüm Jedi ve Sith'leri rahatlıkla alt edebilir. Din Djarin gibi bir Mandalorian da onun için gerçek bir tehdit sayılmaz. Çünkü Dooku, Din'in ona fırlattığı her şeyi savuşturabilir ve yıldırım patlamalarıyla Din Djarin'e boyun eğdirebilir. İlk olarak Star Wars Legends'da ortaya çıkan ve daha sonra Disney'in canon'ında geri dönen Dirge, görüldüğü gibi öldürülmesi imkansız olan güçlü ve inatçı bir Jindai uzaylısıdır. Dirge, bir Jindai olarak muazzam doğal yeteneklere ve ezici becerilere sahip acımasız, durdurulamaz bir ödül avcısıdır. Tüm bunları süslü zırhı, yıldız gemisi ve havalı silahlarıyla birleştirerek bir Mandalorian'ın bile teke tek dövüşte meydan okumaya cesaret edemeyeceği tek kişilik bir ordu haline gelir. Anakin Skywalker gücün kendisiyle doğdu ve Darth Vader olmadan önce sorunlu ama son derece yetenekli bir Jedi olduğunu kanıtladı. Anakin eğitimine 9 yaşında yani geç bir zamanda başladı ama kaybettiği zamanı kısa sürede telafi etti ve hiçbir Mandalorian'ın dövüşte yenemeyeceği bir savaşçı haline geldi. Anakin Skywalker Prime döneminde yani en iyi zamanlarında Din ve Bo-Katan Kryze'de dahil olmak üzere herhangi bir Mandalorian'ı ışın kılıcı saldırılarından gücün kendisine kadar pek çok şekilde teke tek dövüşte kolayca yenebilir. Din Djarin de bir uzay kapışmasında Anakin'e yenilirdi. Çünkü Anakin Skywalker Din'in olabileceğinin 2 katı kadar pilot becerisine sahip. Anakin'in oğlu çiftçi bir çocukken Jedi olan Luke Skywalker gelmiş geçmiş en yetenekli Jedi'lardan birisidir. Luke eğitimine babasından bile daha geç başlamış ancak çabuk öğrenmiş ve sadece birkaç yıl içerisinde yeşil ışın kılıcıyla birlikte bir Jedi ustası olmuştur. Çoğu güç kullanıcısı gibi Luke da Din Djarin gibi Jedi olmayan rakiplerini telekinezi veya güçle boğma gibi güç yetenekleriyle alt edebilir. Ancak Luke mümkünse elinden geldiğince öldürmeyi pek sevmez. Işın kılıcı onu Din'in patlayıcılarından da koruyabilir ve Luke Din'i yenmek için onu enkaz altında bırakabilir. Pre Vizsla da tıpkı Din Djarin gibi bir Mandalorian'dır ancak yaşlı bir anti-kahramandan çok daha fazlasıdır. Pre Vizsla düpedüz kötüdür ve hatta bir noktada Death Watch adında terörist bir örgüte liderlik etmiştir. Hatta Mandalore'u fethetmeye ve pasifist liderlerinden geri almaya bile çalışmıştır. Pre Vizsla Din Djarin'in yapabildiği her şeyi ve hatta biraz daha fazlasını yapabilir. Benzer bir silah sahip olmayan herhangi bir Mandalorian için onu ölümcül kılan Darksaber'ı kullanıyor ve Din'in genellikle yapamadığı gibi Jedi'larla bile savaşta yüzleşebiliyor.
Han ve Lia'nın oğulları Ben küçükken karanlık tarafa geçmiş, Luke'un Yeni Jedi okulunu yok etmiş ve yüce lider Snoke'dan karanlık tarafı öğrenmek için kaçmıştır. Ben büyüdüğünde alışılmadık kırmızı ışın kılıcına sahip zorlu ama çelişkili bir güç kullanıcısı olan Kylo Ren'e dönüşmüştür. Kylo Ren ölümcül bir kılıç ustasıdır ve zihin okumadan telekinize ve patlayıcı mermileri havada yakalamaya kadar pek çok gücü kullanabilir. Hiçbir Mandalorian savaşçısı, hatta deneyimli Din Djarin bile Kylo Ren'i onu sonsuza dek ortadan kaldırmaya karar verdiğinde uzun süre dayanamaz. Yıldız Savaşlar öncesi üçlemesinde Jedi ustası Yoda en bilgi, en yetenekli ve en çok saygı duyulan Jedi'lardan birisiydi. Barışı savaşa tercih eder ve öğrencilerini gücü, yapıcı ve savunma amaçlı olarak nasıl kullanacaklarını öğretmekten zevk alırdı. Ancak mecbur kalırsa Din Djarin'i kolaylıkla yok edebilecek bir düzeydi. Din Djarin'e bir ders vermek için Yoda'nın ışın kılıcına bile ihtiyacı olmazdı. Yoda sadece gücü kullanarak Din'in silahlarını elinden alabilir, Mandalorian zırhını parçalayabilir, sonra da onu yakındaki bir duvara ya da kayaya fırlatarak bayıltabilir ve sorunlarını çözmek için şiddete başvurmaması gerektiğini öğretebilirdi. Darth Maul sadece bir suikastçı ve Darth Sidious için bir araç olarak yetiştirilmiş olsa da galaksideki maceraları sırasında hiçbir Jedi'den ve hiçbir ödül avcısından korkmayan ölümcül bir savaşçı haline gelmiştir. Maul bazen Obi-Wan gibi bazı düşmanlarla savaşırken kibirli davransa da sonunda bir şekilde galip gelmeyi başarır. Din Djarin ve Bo-Katan gibi Mandalorianların Darth Maul'un çift ağızlı ışın kılıcıyla her türlü saldırıyı engelleme yeteneği de dahil olmak üzere güçteki ustalık karşısında hiçbir şansı yoktur. Din Djarin'i bir güç tutuşuyla yere indirebilir ve Din'in Beskar zırh plakalarının arasından vurarak işini yakından bitirebilir. Yağmacı Rey, Darth Sidious'ın soyundan gelmektedir ve her ne kadar buna güvenmeyi tercih etmese de güç yıldırımını bile kullanabilmektedir. Star Wars devam üçlemesinde Rey kendisinden önceki Luke gibi güçle hızla ustalaştı ve bu doğal yeteneğini faydalı bir şekilde kullanmayı başardı. Rey, Din Djarin gibi Jedi olmayan düşmanlarla savaşta kolayca başa çıkabilir ve onları pasifize edebilir veya fazla sorun yaşamadan kendinden uzaklaştırabilir. Din Djarin gibi bir Mandalorian'a karşı Rey onu güç ile yakalayabilir, sonra onu bir kaya kümesine hapsedip teslim olana kadar orada onu ezebilir. Evet arkadaşlar, video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Siz de görüşlerinizi ve fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.